Merhaba arkadaşlar, PC Teknik Elektronik kanalına hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar TV bunun yeni cihazı. TV bu Android kutu. Arkadaşlar bir izleyicimiz bu kutuyu bize sağ olsun gönderdi. Bir takipçimiz Sabri Bey. Buradan Sabri Bey'e teşekkür ediyoruz. Şöyle siyah bir kasa yapmışlar bu cihaza. M-Logic'in S905 X5M ile geliyor bu. Yapay zeka AI destekli bir işlemci olmasına rağmen. Tabii arayüzde falan bunları göremiyorsunuz. Yan tarafta 2 adet USB girişimiz. Hemen altında Type-C girişim hemen altında SD kart girişimiz var. Şöyle baktığımız zaman da arka tarafında on-off cihazı buradan kapatıp açmamızı yarayan on-off switch'i koymuşlar. Yan tarafında hemen 12 voltluk DC adaptör girişimiz var. AV girişimiz var. AV girişimiz muhtemelen ses veriyordur. Görüntü aktarımı yapmıyordur ama test etmedim. Bilmiyorum. Bu şekilde söyleyeyim. HDMI 2.1 HDMI girişimiz var. Yüzlük Ethernet girişimiz var. Maalesef gigabit Ethernet yok. Bir de optik ses girişimiz var. Giriş çıkış olarak kutu güzel. İşlemci olarak da güzel. Güzel bir cihaz olmuş diyebiliriz. Şöyle 12 volt 1 amperlik DC adaptörümüz var. Normal DC jack. Gördüğünüz gibi 12 volt 1 amper 12 wattlık bir adaptörümüz var. Burada bir adet HDMI kablomuz var. Ve bir adet de şöyle bakarsak burada da numaratik kumandamız var. Kumandamızda kanal, TV kanallarını açabileceğimiz, televizyona girebileceğimiz kanal tuşu, rehberimiz, sesli komut ve Netflix, YouTube gibi, Mood gibi, çocuk dizi film gibi kısa yollar mevcut. Şöyle bir şey var, Netflix'in reklamı alınmış kumandaya fakat Netflix lisansı olmadığı için cihazda ve Play Store'da Netflix yok, kullanamıyoruz. Şöyle cihazın kutusuna da Netflix reklamı almışlar. Görüyorsunuz. YouTube, Android TV destekli, Google'un ticari markası falan filan. Android'e de sonuna kadar kısmışlar, her şeyi engellemişler. Yeni nesil TV deneyimi diyorlar. Yeni nesille bir alakası yok. Biz sizin uygulamanızı alıp kullansak daha iyi. Kutuyu vermeseniz de olurdu yani. Kutuda çok fazla aşırı kısıtlama yapılmış. Siz bunu inceleme videosunda göreceksiniz. Biraz tripoda çarptım. Tabii ekranda sallandı. Neyse. Şimdi arkadaşlar bir geçelim inceleme videosuna bakalım. Videoyu da çok kısa tutacağım. Oyun falan filan açmayacağım. Cihaz güzel. Cihazın donanımı falanı filanı güzel. Gigabit Ethernet'te Dolby Vision olmayışını çok sorgulamıyorum ama bu cihaza yapılan kısıtlamalar nedeniyle bu cihazı ben kesinlikle almazdım. Her neyse bir geçelim. Bir yakından televizyonda da görelim. Size anlatayım. Orada da kendiniz görün. Kendiniz karar verin. Hemen televizyona geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi TV bu. Android kutu. Şimdi arkadaşlar bu cihazla ilgili çok fazla anlatılacak bir şey yok. Cihazın arayüzü, launcher'ı bu. TV bu uygulamasını bildiğiniz launcher yapmışlar. Türk Telekom TV bu diye açılıyor zaten cihaz. Ana ekranda belli başlı uygulamalar var. YouTube, Mood, Google Play, Google Play, YouTube Müzik gibi, Disney, Prime Video, TV gibi. Bunlar var ana ekranda. Bunların yerini falanı filan değiştiremiyorsunuz. Netflix kısa yoluna tuşuna bastığınız zaman da şu anda bu cihazda Netflix kullanılmıyor diyor. Bu arkadaşlar Netflix lisansı yok arkadaşlar. Onu söyleyelim. Kumanda üzerinden şöyle bir uygulamalara basalım. Uygulamalara gidelim. Hemen Aida'yı açalım. Cihaz özelliklerini aradan çıkartalım. Bu arkadaşı üreten üreticimiz ZTE TV bu Android TV diye gidiyor. 4 GB DDR4 mikronun RAM'leri var. RAM'lerimiz mikron. DDR4'ün RAM'i var. 32 GB da depolamamız var. Gördüğünüz gibi. İşlemci tarafında da arkadaşlar 4 çekirdekli ARM Cortex A55 2.5 GHz hızında 6 nanometre ile üretilen M-Logic'in S905 X5M'i var. Yeni nesil bir işlemci. Şimdi grafik tarafına geldiğimiz zaman da ekran yongamız Mali G310 V2. 4K 60 Hz çözünürlüğümüz var Android menüde. Ekran yongamız da iyi, güzel. A tarafına gelirsek de bu arkadaşlar Wi-Fi 6 desteği var. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteği var. Ethernet'imiz yüzlük arkadaşlar. Gigabit Ethernet desteği maalesef yok. Android 14'te geliyor bu arkadaş. 32 bit. 64 değil zaten biliyorsunuz. O 32. 32 bit tvOS yani Android TV ile geliyor. Burası bu şekilde.
Kodek tarafına geldiğimiz zaman da DTS, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, Atmos gibi sesleri alabilirsiniz. AV1 video desteğimiz var. AV1 video desteğimiz var. H264, H265 HDR desteği var bu cihazda. Dolby Vision desteği yok. HDR 10 HDR desteği var. Ekran yansıtma falan filan, ekran yansıtma yapabilirsiniz. Cihaz kısıtlı arkadaşlar. Mesela şu uygulamayı kullanamıyorsunuz. Çünkü bunu izin veremiyorsunuz. Geliştirici seçenekleri kilitli, kapalı. Geliştirici seçeneklerine ulaşmak için Developer Tools uygulamasını yükledim. Buradan tıkladığım zaman geliştirici seçeneklerine gittim şu anda ama bu kullanıcı geliştirici seçeneklerini kullanamaz diye uyarı veriyor. Kısıtlı bir profil, Android'in kısıtlı profil özelliği var. Bu cihazda da kısıtlı profil aktif edilmiş ve bu cihazlar bu şekilde kullanıcılara veriliyor. Aslında ilk alan kişiler ilk başta bu cihazda uygulama yükleyebiliyorlarmış. Uygulama yükleme varmış. Çoğu şey kısıtlı değilmiş. Sonradan bir güncelleme verilmiş. Uygulama yükleme falan filan her şey kısıtlanmış. Yani şöyle göstereyim. Eğer Projective Launcher'ı siz varsayılan launcher yapmak istiyorsanız buna biliyorsunuz erişebilirlik izni vermeniz lazım. Maalesef erişebilirliğe girdiğiniz zaman da burada Projective Launcher'ı göremiyorsunuz. TV Quick gibi bir uygulamanız var. Cihazın kumandasına bir tuş atacaksınız. Maalesef atayamıyorsunuz. Erişebilirlik izni ve USB hata ayıklamayı açamadığınız için. Erişebilirlik izni, USB hata ayıklama, bilinmeyen kaynaklardan uygulama yükleme gibi. Bunlar arkadaşlar Android'in temel işlevlerinden birisi. Şöyle bir de internet hız testi yapalım. Mesela şu TV Quick Action. Ben bunu para verip almışım. Bu cihazda kullanmak istiyorum. Ama bu cihazda ben bu uygulamaya erişebilirlik izni veremiyorum. USB hata izni veremiyorum. O yüzden herhangi bir tuş atayıp buradan bir tuşa, kumandanın bir tuşuna abi vereyim de erişebilirlik izni veremiyoruz kardeşim. TV Quick'ciyim. Yok. Kısmışlar. Geri zekalı aptal bir kutu haline getirmişler. Alanlardan da sadece YouTube'a girmemizi, YouTube'da bir şeyler izlememizi, Prime Video ve Disney kullanmamızı. Allah'tan şurada Mame 32 falan var yani. Bu Play Market'te var bu uygulama. Buradan arcade oyunlar, Mame oyunları, Mame 32 oyunları oynayabilirsiniz. M64 Plus. Buradan da yine emülatör oyunları oynayabiliyorsunuz. Tabii ki o emülatörün oyunlarını. Şöyle birkaç emülatör yükleyebiliyorsunuz. Google lisansı var L1. Kutuda Netflix lisansı yok. Bildiğiniz gibi bu işlemci AI SR süper çözünürlük yapay zeka görüntü işleme destekli bir işlemci. Cihaz tercihleri ekran ses bölümüne gittiğimiz zaman burada AI SR yapay zeka görüntü işleme ile ilgili bir şey göremiyorsunuz. Yok. Activity Launcher yükleyeyim oradan bakayım dedim. Onu da yükleyemiyorum. Bu arkadaşta Antutu Benchmark testi yapamıyoruz. Harici olarak uygulama yükleyemediğimiz için. Gangbang testi de yapamıyorum maalesef. Onu da size gösteremiyorum. Bu da yine harici uygulama yükleyemediğimiz için. Launcher'ı da maalesef kalıcı olarak değiştiremiyoruz. Bunu da yapamıyoruz. Dışarıdan uygulama yükleme kapalı. Erişebilirlik kapalı. USB hata ayıklama kapalı. Hani Android'de olması gereken ne varsa hepsi engellenmiş. Şöyle bir şeyler bunlar her neyse. Yani arkadaşlar hani Aspas 8 falan oynarsınız tamam mı? Aspas 8 ile ilgili bir sorunumuz sıkıntımız yok. Bu arkadaş GeForce Now'da açıyor. GeForce Now'da da sorun sıkıntı yok. Denedim, test ettim. Bizzat oyunları oynadım. Şimdi burada oyun oynayarak GeForce Now'dan oyun göstererek zaman harcamayacağım. Gece oyunu. Counter Strike 2, Counter 2 son donmadan, kasmadan sorunsuz şekilde açıyor. Ben şu bir nice oyunum Ghost Runner Counter Strike 2. Bu iki oyunla test ediyorum. Eğer şu iki oyunu donmasız, kasmasız, sorunsuz açıyorsa o cihazda GeForce Now sorunu yoktur diyebiliyorum. Evet bu cihazda da GeForce Now ile ilgili bir sorun sıkıntı yok. Bunu sevdim. GeForce Now sorunu olmaması. Size de demiştim daha güçlü güzel cihazlar gelecek. Evet cihaz güçlü ve güzel fakat
Türk Telekom yöneticilerinin, Türk Telekom personelinin, Türk Telekom'un bu halka layık gördüğü kısıtlı ve engelli erişimden dolayı bunlardan mahkumsunuz. Hani benim bununla ilgili çok fazla anlatacak bir şeyim yok. Size oyun oynayarak sizin de zamanınızı almayacağım. Kendimi de yormayacağım. Biraz daha bu kutuda kalmaya devam edersem benim Netflix'in reklamını kutuya ve cihaz kumandasına almalarına rağmen bastığımız zaman şu anda Netflix kullanılamıyor diye bir ifade veriyor. Uygulama yükleyemiyorsunuz, erişebilirlik açamıyorsunuz, geliştirici seçeneklerine gidemiyorsunuz. Ben kusura bakmayın ya. Ben para veriyorum, tamam. İşte uygulama için bize TV bu paketi satıyorsunuz. İnternet faturamızı yükseltiyorsunuz. Az da para almıyorsunuz. 50 megabit için ilk 4 ay 400 müydü? 450 miydi ilk 3 ay? Ondan sonra kalan 15 ayda 900 lira para istiyorsunuz. 900 TL. 1000 lira diyebiliriz buna. TV bu dahil içinde. Yalnız para almasını, insanları soymasını çok iyi biliyorsunuz Türk Telekom ailesi olarak. Ülkeyi getirdiniz, verdiğiniz hizmet kalitesi anlayışınız bu. Arkadaşlar hani olan bu ama bak sevebilirsiniz. Dersiniz ki ben bu launcher'ı bunu kullanabilirim. Benim erişebilirlikle bir işim yok. Ekstra kullandığım bir uygulama yok. Efendime söyleyeyim. Ben Asphalt 8'di, GeForce Now. Mesela GeForce Now'da sorun yok. Mesela GeForce Now bulut hesabı olan arkadaşlar GeForce Now'da bunda oyun oynayabilirler. YouTube var mı? Var. İçerikler var mı? TV bu var. Ben bu cihazı bu şekilde kullanabilirim. Benim için sorun, sıkıntı yok. Play Store'daki uygulamalar da bana yeterli gelir. Erişebilirlik izni vermesem de olur. Geliştirici seçeneklerini açmasam da olur. Dışarıdan uygulama yüklemesem de olur. Ben tuş atamasam olur. Telefonumu fare olarak kullanmasam olur. Cep telefonu üzerindeki uygulamadan hızlı şekilde yazmak istediğimi cep telefonumu klavye olarak kullanıp yazarım. Yani ATV Tools gibi uygulamaları kullanmak istemiyorum derseniz olur. Play Store bana yeter diyorsanız olur. Tamamen saçma sapan bir şey olmuş. Her ne kadarsa yine mobil tarayıcı falan filan kullanabilirsiniz. Dediğim gibi. Yani arkadaşlar ben çok yazı sevmedim. Çok fazla da konuşmak istemiyorum. Yani güzel, çok fazla aşırı kısıtlı. Android dediğiniz zaman Android'e yakışmayan bir kutu olmuş. Bir anlayış olmuş. Benim bu anlayışa, bu fikri daha fazla bu kanalda tutacak şeyim yok. Fazla da inceleyip anlatacak bir şey yok. Sesli komutu falanı filanı çalışıyor. YouTube girersiniz artık. Almak isteyenler buyursun alsın. Bana sorarsanız hiç gerek yok. Netflix lisansı bile alınmamış. Çok fazla kısıtlama, çok fazla engelleme var. Açık hani ben şu anda bu kutuda gördüklerim Türk Telekom ailesinin, Türk Telekom'un ne olduğunu, Android'de neler olması gerektiğini, nelerin verilmesi gerektiğini biliyor. Kafanıza göre yasakçı zihniyet, kısıtlama zihniyeti, yasakçılık yakışmıyor. Olmamış, becerememişsiniz. Neyse. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. İsterseniz alabilirsiniz yani. Bu artık bundan sonrası alanın sorunu. Seversiniz, sevmez. Ben sevmedim. Ben Android olarak yapabileceğim bir şey yok. Yani şurada bir Play Store var. Buradan ne varsa buradan olanları yükleyebiliyorsunuz. Tamam mı? YouTube'u da açabiliyorsunuz. YouTube'da da takılırsınız. Mobil TV uyumlu tarayıcılar var. Bu tarayıcılarda da bunlarda da gezinebilirsiniz. Tarayıcı da buradan kullanabilirsiniz cihaz kumandasıyla. Bluetooth klavye falan filan takabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Sevebilirsiniz ama ne bileyim ya, Android bu ya. Böyle olmamış. Çok bir şey yok yani. Bir şey incelememe değecek bir şeyler yok. Yani al size kutu. YouTube açmıyorum arkadaşlar. Oyun oynamıyorum. Yükledim, oynamıyorum. Kutudaki kısıtlamalar canımı sıktı. Almak isteyen varsa buyursun alsın. Her şeyini kısmışlar, kısıtlamışlar. Lanet olsun ya. Lanet olsun kardeşim ya. Allah aşkına vermeyin abi. Millete böyle kutu verecekseniz de vermeyin ya. Benim asabım bozuldu arkadaşlar. Neyse benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.